da şu var, ben bunu çok deneyimledim. Mesela şifayı çok fazla uzakta aramamak gerekiyor. Yani şifa yanı başındadır. Yani bir yerde bir hastalık varsa aslında şifası çok yakınında ama göremiyorsun. Burası böyle bir emekli memleketinden dönüşmesi lazım. Çünkü biz de çok zorlanıyoruz. Hani bu demin bahsettik ya, işte bu tarlamızı ekiyoruz, işte bitki topluyoruz ama bunu toplayacak insan bulamıyoruz artık. Yani herkesin yaşlandığında, emekli olduğunda dönecek bir yer değil de öyle daha genç yaşlarda, daha üretimin içinde. Bu arada çok destek aldım hemşerilerimden, özellikle yurt dışından, il dışından. Hani onlar sayesinde benim bütün reklamımı, yani burada bu üretimi destekleyen özellikle hemşerilerim sayesinde oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Merhaba dostlar, yeni yayınımıza hoş geldiniz. Bugün Tunceli merkezdeyiz. Semra Yeşil'in burada girişimcilik hikayesine tanık olacaksınız. Doğadan topladığı çiçeklerle doğal ürünler, kimyasal kullanmadan nasıl ürün elde ettiğini konuşacağız. Burada üretim yerini gezeceğiz. Ama öncelikle buradaki bitkiler hakkında bilgi alacağız. Bu girişimcilik hikayesine birlikte tanık olacağız. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Atölyeme. Bugün şimdi atölyedeyiz. Böyle gördüğünüz üzere etrafımızda lavantalar var. Tabii ismi papatyalar var. Bildiklerimi söylüyorum şimdi. Aynen. Siz diğerlerini söyleyebilirsiniz. Burada neler var mesela etrafımızda? Burada doğada yaygın olan bitkiler var. Bu da genellikle benim yaptığım ürünlerde kullandığım bitkiler var. Bu lavantayı yetiştiriyorum. Angustiflorea cinsi. Bu köyümde yetiştirdiğim lavantalar. Şu dağ kekiği. İşte bundan yaptığım ürünler var. Mesela gargara var. İşte ağrı masaj kremim var. Onunla bu kekikten yapıyorum. Dağ kekiği. Bu sarı çiçek ölmez çiçek. Altın otu diyorlar. Ölümsüzlüğü temsil ediyor. Bizim burada dağlarda falan çok olan bir bitki. Biz aynı zamanda ana fatma çiçeği diyoruz buna. Bundan da krem yapıyorum. İşte bitki suları, bitki yağları çıkartıyorum. Makinem var, distilasyon. Bu da ölmez çiçek. Bundan da yaptığım kremlerim var, ürünlerim var. Birçok papatya zaten bildiğimiz. Burada dağ çayı var. Mesela bu dağ çayı var. Tüylü ada çayı diye geçiyor. Böyle renkli, düzgün baba tarafında daha çok oluyor. İşte aynı sefa mesela çok kullandığım bir bitki. Bunu ama yetiştiriyorum. Bu da yabanda kremleri falan oluyor değil mi? Kremleri, Egzama yatıştırıcı. Falan. Civan perçemi var yine. Bu da işte kremlerde. Papatya var burada. Yine arka tarafımızda da bitkiler var böyle. Bunlar bitkiler, evet. Bunlar böyle daha çok gidip doğada topladığım, öyle bir anısı, hatırası olan. Bunlar öyle bir kuru çiçek bölgesi. Genellikle buradaki bitkilerin birçoğu aynı. Evet. Daha fazla tabii bilgi alacağız. Şimdi üretim yerini gezeceğiz. Ama öncesinde seni bir kısaca tanıyalım. Tamam. Kimya mühendisliği okuduğunu söyledin. Biraz kendini anlatabilir misin? İsmim Semra. Uzun yıllar İstanbul'da kimyager üretim firmalarında, işte tekstil, İtalyan, yabancı bir firmada çalışıyordum. Kalite kontrol bölümünde. Sonra çocukluktan beri böyle alerjik bünyem vardı aslında. Ama tabii o zamanlar bunun neden olduğunu çok algılayamıyorduk. Bir de en sevdiğim aslında meslek olarak en sevdiğim dersler fen lisesi mezunuyum. Kimya ve biyolojiydi aslında. Böyle ilgi duydum. Böyle matematikle çok aram yoktu ama kimya ve fen bilimlerini çok seviyordum. Bu dolayısıyla işte üniversitede bu bölümü seçmeme neden oldu. Yaş ilerledikçe alerjilerim daha fazla zorlamaya başladı. Bunu iş olarak yapmaya çok devam edemezdim. Bir de 9-6 çalışmak benim bana uymayan bir şeydi. 2017-2015 sürecinde böyle bir sürece girdim. İşte firmadan çıktım, tazminatımı aldım. O aldığım tazminatımla da önce şimdi kimyacı olmanız yetmiyor bitkileri dönüştürmek için. Bu tabii ki bana çok büyük katkısı oldu kimyacı olmaya. Bir sürü ürün yapıyorum çünkü 40 çeşide yakın kişisel bakım ürünleri yapıyorum. Kimyacı olmam sadece yetmiyor, bitkileri de tanımam gerekiyordu. Dersime döndüğüm zaman buralarda tabii çok böyle bize aktarılan maalesef bilgiler olmadı. Yani böyle işte dedemiz, nenemiz zamanında biz de ilgilenmemiş olabiliriz. Birçok ot falan biliyorduk, yenilebilir otlar falan ama böyle şifa olarak kullandıkları şeyleri bilmiyorduk. İşte ben de böyle çiftlikler var, bu tıbbi bitki yetiştiren. İşte Balıkesir'de Bahçem var, oralardan eğitim aldım. Çiftliklerde gönüllü çalıştım, tıbbi bitki yetiştiren. Bitkileri nasıl dönüştüreceğim üzerine okumalar yaptım, eğitimler aldım. Bunların özlerini, yağlarını nasıl çıkarabilirim, nasıl yapabilirim, bayağı okumalar falan yaptım. 2 yıl hazırlık sürecim oldu. Daha doğrusu böyle bir yola çıkma, tazminatımla ne yapabilirim. Sonra oradan sonra memlekete dönme fikri oluştu.
2017 yılında da buraya geldim. Hem kendim için zaten bu ürünleri üretiyordum. Yani şöyle aktarlardan aldığım küçük karışımlarla falan baktım bayağı böyle cildim toparlıyor. Yoksa ben böyle cilt doktorlarından, işte dermatologlardan çıkmayan biriydim. Sonra tabii bizim buralarda da bir kimyacı olarak yapabileceğim bir iş yoktu. Memlekete dönme hikayesi öyle başlayınca burada kendi işimi kurayım dedim. Çok basit düşündüm. Dedim bir kimyacıyım, bitkileri de tanımaya başladım. Öğrendim nasıl dönüştüreceğimi. Burada ne var? Doğada yaygın olan bitkiler. Endemiklerle bu arada hiç uğraşmıyorum. Yani hiç şey değil. Böyle yaygın olarak herkesin köyünde olabilecek. Dedim kekiğimiz var bizim burada dedim. Kekikten sabun yapabilirim. Sabun yapmaya başladım öncelikle. 10 çeşit sabun yaptım. İşte keçi sütünden, baldan sabun yapıyorum. Lavantanın yağından, kekikten yapıyorum. Mesela pülümürün tuzu var. Muzur tuz, ondan sabun yapıyorum. Böyle çeşitlendirdim. Ondan sonra işte kremler yapmaya başladım. İşte bu sarı çiçekten kremler yapmaya başladım. 2017 yılında dönüp işte biraz lavanta yetiştirmeye başladım. Onun yağından da işte kremlere ekliyorum. 2017'den beridir de işte Dersim merkezde bir atölye dükkanım var. İşte doğadan topluyorum genellikle. Her çiçeğin zaten belli mevsimi var. O mevsimlerde gidiyorum. Tabii ki doğaya zarar vermeden. Çok böyle agresif bir toplayıcılığım yok. Yani böyle doğada 1/3'ünü alıyorum. Böyle tabii gittiğim yerler var topladığım bitkileri. Oralardan topluyorum her sene. Bir kısmını da doğada yetişmeyen bitkileri de işte aynı sefa, işte lavanta, bunların da yetiştiriciliğini yapmaya başladım. Gül denemelerim oldu. Burada üretim yeriniz nerede? Yakın mı yoksa? Bitki yetiştirdiğim. Evet, bitki. Merkeze yakın bir köy var. Bir de Ovacık'ta bir tarlam var. Orada yetiştirmeye çalışıyorum. Tabii orası biraz zor, suyum olmadığı için. Toprakla çok şey yapıyorum, uğraşmaya çalışıyorum ama daha çok burada köyde babamlar olduğu için mesela o da ilgileniyor daha çok. Hem de suyumuz olduğu için köyde. Ama o köyde de alanımız dar olduğu için böyle 1-2 dönümlük bir alanda yapabileceğim kadar bir şey yapmaya çalışıyorum. Bu çiçekleri zaten ben görünce ilk hemen aklıma geldi. Eskiden şöyle toplayayım, şöyle millet, insanlar Evin toplar da evinin üstüne asarlardı. Hem kokusunu çok seviyorlar, hem uğur getirdiğini düşünüyorlar. Hem böyle böcekten, sinekten, uzaklaştırdığını düşünürler. Bir de kutsal. Bizim mesela bu çiçek burada böyle kutsal yerlerde ismi. Mesela Düzgün Baba tarafında yaşayanlar için bu Düzgün Baba çiçeği. İşte biz mesela ben merkezde doğdum, büyüdüm, Dersim merkezde. Burada Ana Fatma'da çok vardı bu çiçek. Bizim için hani o kutsal yer Ana Fatma ya, Ana Fatma çiçeği. Yani kutsal yerin ismini alıyor aslında. Nereye gitseniz o bölgenin ismini alıyor. Bu çiçeğin de işte hem çayı var, hem dediğiniz gibi böyle kremlerde ölümsüzlüğü temsil ediyor. Hiç solmuyor zaten. Yani bitkiler onu tabii ki bu bitkilerle uğraşmaya başlayınca fark ediyorum. Zaten kendini belli ediyor yani. Bu ölümsüzlüğü temsil ettiği için mesela kırışıklık karşıtı kremlerde falan çok kullanılıyor. 4 mevsim bu şekilde koruyor, canlılığını. Papatyadan nasıl kullanıyorsunuz? Papatyadan da sabun yapıyorum. Çocuk ürünlerimde kullanıyorum. Sabun ve kremlerde yatıştırıcı zaten. Çok saf bir bitki. Bitki suyu var, papatya suyu. Onu böyle cilt bakım ürünlerine kullanıyorum. Çayını sakinleştirici çay karışımlarım var. İşte böyle bağışıklık için, işte uyku için onlara koyuyorum. İşte buranın genel olarak işte keçi sütünü, balını kullanıyorum. Bu ürünlerden ürün yapmaya çalışıyorum. Şu sarı çiçekle ürünler yapıyorum. İşte tuzdan mesela hem vücut için ürünlerim var, pülümür tuzuyla yaptım, hem de sabun. Bunlar böyle ürünler. Bir de bu kavundan, biz buna kultik diyoruz. Küçük bir kavundur. Bunun böyle çekirdeği var. Bu çekirdeğin yağını çıkartıyorum. Bu E vitamini oranı çok yüksek. Bundan serum yapıyorum mesela. Bu benim çok iddialı olduğum ürünlerden biri. Bir de böyle artık de olmaya başladı. Böyle çok lavanta tabii ki olmazsa olmaz bir kişisel bakım, hani böyle doğal yapanlar için, doğal kişisel bakım ürünleri yapan bir firma için lavanta ya olmazsa olmaz, ama ben daha çok yöremize ait şeyleri kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü oluyor, benim yani müşteri kitlem genellikle buradan gitmiş, burayla bir bağ olan insanlar ve mutlu oluyorlar. Yani buranın işte bu sarı çiçeğin kremini aldığında, yüzüne sürdüğünde hem memleket hasreti gideriyor. Tabii. Çünkü ben bu işe ilk başladığımda burada böyle ağlayarak arayanlar oldu beni. O kadar mutlu oldum ki yani bizim orada da artık bizim de hani orada üretilen, oranın bir şeyinden üretilen bir markamız var. İşte birilerine hediye götürebiliyoruz.
Ki en başta zaten ben de bunu çok yokluğunu çektim. Ben işte yatılı okudum. Buradan giderken böyle arkadaşlar herkes bir yerlerden bir şey getirirdi mesela. Ben buradan hani götürebileceğim hani çökelekti, yağdı bilmem ne dışında hani böyle hani burada da bizim orada bu sabun yapılıyor hediye götürebileceğimiz bir ürün yoktu. Bence bu Jil bu anlamda bu açığı da kapattı. Yani insanlar burada birilerine hediye götürmek istediğinde geliyor buradan kekik sabunumu alıyor, tuz sabunumu alıyor. İşte bizim yöremizde yapılıyor diye gidip işte burada anlatıyor. Onlar insanlar o anlamda çok mutlu oluyor. Beni de mutlu ediyor bu durum. O yüzden de daha çok bu yörenin şeylerini kullanmaya çalışıyorum. İşte bu da bunlardan biri. Bunun işte sirkesini falan yapacağım daha çok. Bununla farklı ürünler geliştirmeyi düşünüyorum. O zaman üretim yerini gezmeden önce bir de şeyi de anlatalım. Jil Doğal neden? Hani Jil ismi nereden geliyor? Onun bir hikayesi var mı? Evet, Jil Zazaca filiz demek. Ya tam filiz olarak karşılamıyor. Yani topraktan böyle ilk çıkma anı Jilda derler mesela. Yani meydana gelmek, oluştuğu ilk an, topraktan ilk çıkma anı filiz de deniyor aslında. Jilda diye bir tabir vardı, çok kullanıyorduk falan. Jilda aklıma geldi. Sonra dedim Jil olabilir sadece. Jil Zazaca filiz demek, ismini oradan alıyor. Sloganımız da Muzur'dan gelen doğallık. İşte bir de belki derdimize çare bir çiçektir. Bu arada bu benim sözüm değil, bu bir deyişten aldığım bir söz ama buraya başlarken dedim onu zaten belki derdime çare bir çiçektir diye çıktığım bu yolda derdime çare bir sürü çiçekle tanıştım. Evet. Yani aslında kendi derdimi çözmek için. Çünkü benim alerjilerim buraya yerleştikten sonra bu işte deterjan, sıvı sabun, bu tarz kimyasal ürünleri, şampuan bıraktıktan sonra çok daha rahatladım. Ve ben yapıyorum yani geleneksel bilgiden de yararlanıyorum ama tamamen hani böyle şifacı gibi değerlendirmiyorum kendimi. Çünkü onu da her zaman belirtmek istiyorum. Çünkü şifacılık farklı bir şey. Ben o kadar büyük konuşamam. Ancak şifa olarak kendimi iyileştirebilirim. Şifayı kendimde iyileştirdiğim şeyleri de insanlarla paylaşabilirim. Çünkü ben bir yandan da bilim yapıyorum. Yani ben geleneksel bilgiyle bilimsel bilgiyi toparlıyorum. Hani ikisini de yani geleneksel bilgiden de yararlanıyorum. Mesela ışkını da çok kullanıyorum. Palamutla da ürünler yapıyorum. Çünkü bu geleneksel bilgileri alıyorum. Ama genel olarak da geleneksel bilgi bilimsel bilgiyi böyle doğruluyor. İkisi birbirini doğruluyor ama ben bir kimyacı olarak sadece geleneksel bilgiyle hareket edemem. Yani doğrulatmam lazım. Bunu da işte testlerle, analizlerle yapıyorum. İkisini bir arada kullanıyorum. Ama dediğim gibi böyle geleneksel yaşlılardan öğrendiğim şeyler de oluyor. Peki oluyor mu? Hani mesela şimdi eskiden şifacılık vardı. Doğada birçok yararlı bitki var aslında bilmediğimiz, unuttuğumuz. Öyle çevrede doğada gezerken ya da bir yöredeki halktan öğrendiğiniz bilgiler oluyor mu? Tabii. Yani gezerken özellikle Ovacık'ta, Pülümür tarafında o bilgilerden yararlandım. Ama çok böyle biraz da bilgi karmaşası da var aslında. Yeni böyle toparlanmaya başladı. Ben buraya ilk geldiğimde çok üzücüydü. Mesela sarı kantaron, ben burada sarı kantaron yağını yapıyorum. Mesela ama Ovacık'ta böyle 7-8 sene öncesinden bahsediyorum. Tabii şimdi artık herkes biliyor. Ben kantaronu mesela Ege bitkisi falan zannederdim. Çünkü bizim burada Ege'ye gittiğinde böyle bir kırmızı yağ verirler falan. Ama bizim dağımız, taşımız kantaron kaynıyor. Bilmiyorduk bunu mesela. Orada birine soruyordum, bilmiyordu. Ben Bursa'da ya da eğitim aldığım bir hocamdan öğreniyordum mesela. Fotoğrafını atıyordum ama bu kantaron. Yani böyle ilerledim aslında. Yani şifacılık tabii ki ama bu çok büyük cümleler gibi geliyor ben. O yüzden kendimi şifacı olarak bazen çünkü böyle anlatınca böyle şifacı gibi yapıyorlar ama ben ancak kendimi iyileştirmeye çalışabilirim. Hani onun dışında insanlara bu iyileşme sürecimi aktarabilirim. Ürünlerimde bunları. Benim amacım temiz içerikli, doğal, doğaya zarar vermeden, hayvanlara, insanlara, hiçbir canlıya, doğaya dahil zarar vermeyen ürünler üretmek. Çünkü benim ürünlerim aynı zamanda insan cildine de zarar vermiyor hem de doğaya. Yani akıp gittiği zaman çünkü zaten odur yani. Mesela bir şampuanla yıkanıyorsunuz, yıkandığınız zaman o sulara karışıyor. Ama benim yaptığım sabunların, ürünlerin hepsi doğada çözünen maddelerden. Hani bu bitkiler dışında da tabii ki ham maddeler kullanıyorum. Bunlar da doğaya zarar vermiyor. Yani hem insan cildine zarar vermiyor. Çünkü bir insanın günde maruz kaldığı kimyasalları mesela biz bunların tabii eğitimlerini alıyoruz. Krem sürüyorlar, güneş kreminden tutun, duş jeli, şampuan. Yani bir insanın bir günde aldığı 40'a yakın çeşitli var. Diş macunlarında falan. Yani ona baktığınız zaman bu dolayısıyla yıllar sonra bir birikim yapıyor insan bedeninde. Ve cilde sürülen şeyler insanlar düşünüyor.
hani çok masum gibi düşünüyor. Hani cilde sürülüyor, ne olacak, yemiyoruz falan, ama tam tersi aslında yediğimiz şeyler birçok yerde sindirime uğruyor. Mesela işte onu vücudumuz zehirsizleştirmeye çalışabiliyor yediğimiz bir şeyi. Ama cildimize sürdüğümüz bir şeyi zehirsizleştirmesi zor, çünkü direkt kana karışıyor. Öyle düşündüğünüz zaman aslında cildimize sürdüğümüz şeye çok daha fazla dikkat etmek lazım. Temiz içerikli, doğal, ulaşılabilir. Çünkü ben biraz çocukken de onun şeyini çok çekiyordum. Biz burada böyle en kötü, işte deterjanın en kötüsünün olduğu yer. Yani mesela İstanbul'da ya da herhangi bir büyük şehirde ya da işte seçenekler varken biz de burada gittiğin zaman markette sana ne sunuluyorsa onu almak zorundaydım. Ben de buradaki bir insana işte bu seçeneği de sunmak istiyorum. Bak, temiz içerikli bir ürün de var. Hem buradaki doğal ürünlerden yapılan, doğaya zarar vermeyen, böyle bir seçenek olarak varım. Ulaşılabilir olmasına da dikkat ediyorum, yani insanlara, herkese. Evet. Mesela ürünlerden biraz bahsedebilir misin? Hani 40 çeşit ürün ürettiğini söyledim. Mesela bunlar içerisinde sadece insan kişisel bakımıyla alakalı mı, yoksa temizlik malzemesi de var mı? Ev temizliği. Ya ev temizliğine şu anda daha giremedim ama genellikle kişisel bakım ürünleri var. İşte güneş kreminden tutun, cilt serumları, ağrılar için masaj yağları. Mesela Covid döneminde yaptığım kolonyam var. Böyle kurutmadan cildi. Ya hep bir ihtiyaca yönelik. Yani ben hep şöyle baktım markama. Benim markamın müşteri kitlesi benim. Benim mesela neye ihtiyacım var? Yani burada işte piyasada işte şundan kurtulmalıyım dediğim bir şey. Mesela duş jeli, ama katı sabun kullanamayan biri için mesela daha alternatif sıvı bir sabun ama daha doğal içerikli. İşte güneş kremi, mesela güneş kremi kullanmak zorundayız. Bunun doğal içerikli olan. İşte Covid döneminde mesela o virüse maruz kalıyoruz. Bundan nasıl arınabiliriz diye ağız bakım suyu yaptım. Mesela ada çayı, kekik suyuyla yaptığım. Ürünlerimi böyle geliştiriyorum. Yani dediğim gibi işte ağız bakım ürünleri, yüz ürünleri, saç ürünleri, saç bakım yağlarım var. Sarımsak, ısırgan, burada ondan da bahsetmedik. Isırgan da var mesela. Isırganlı ürünlerim var. Ceviz kabuğu kullanıyorum. Dediğim gibi ışkının mesela bazı özlerini çıkartıp ondan da işte cilt bakım ürünleri yapıyorum. Mesela ışkın burada çok var bu dağlarda. Onun mesela ne özelliği var? Hani insan sağlığı açısından ne gibi faydaları var? Ya kansere tabii ki etkisi var. Kanserli hücreleri, yani bağışıklığını yükseltiyor. Normal mevsimi zaten mevsimi geldiği zaman o ürünlerden tüketebileceğiniz kadar tüketebilmelisiniz zaten. Işkın da bağışıklık sistemini yükseltiyor ve ben cilt bakım ürünlerinde, çünkü böyle gıda olarak daha çok bilgi sahibi değilim ama genellikle cilt bakım ürünlerinde ben bunu birinden duydum. Sonra bunun denemelerini yaptım. Mesela cildin rengini açma özelliği var ışkın tohumunun. Mesela ben onun özünü çıkararak şimdi toniklerim var, onlara koyuyorum. Yani cilt rengini daha böyle homojenize etmek, yani daha böyle düzgün hale getirmek için. Mesela bitkileri toplarken de çiçekli olmasına dikkat ediyorsun değil mi? Mesela toplama vakti var, çiçekli olma vakti var. En canlı olduğu zamanda mı? Aynen, en canlı olduğu zaman. Tabii değişiyor bitkiden bitkiye. Mesela ısırgan tohumunu da kullanıyorum. O biraz tohuma kaçtığı zaman da topluyorum ama taze yapraklarını da topluyorum. Böyle yani kullanım şekline göre değişiyor. Son zamanlarda mesela özellikle pandemide aşı yaptıranların çoğu da ısırgan otu çayını için falan diyorlar. Tabii. Ya doğada şu var, ben bunu çok deneyimledim. Mesela şifayı çok fazla uzakta aramamak gerekiyor. Yani ben onu fark ettim. Bu böyle okuduğumuz kitaplarda falan da yazar. Şifa yanı başındadır. Yani bir yerde bir hastalık varsa aslında şifası çok yakınında ama göremiyorsundur. Yani bu gibi doğa işaretlerini veriyor aslında. Mesela cevizi düşünün. Cevizin mesela şekli böyle beyne benzer. Mesela ceviz aslında tükettiğinde beyin fonksiyonlarını iyileştirici özellikleri vardır. Aslında ben beyine iyi geliyorum ama biz cevize baktığımız zaman anlayabiliyoruz. Birçok bitki de işte bu demin bahsettiğim ölümsüzlüğü temsil ediyor. Yani insanlar ölümsüz olmak istiyor ya, ne yapıyor? İşte daha genç, cildinin daha bakımlı olmasını o ürünlerde. Ve ne bileyim bir yerde bir böbrek hastalığı varsa onun yanında şifada o bölgede buna ilgili bitkiler vardır. Yani biraz bakmak, biraz yapmak lazım. Çok uzakta aramamak lazım şifayı. Yanı başımızda. Doğa zaten işaretlerini veriyor bununla ilgili. Onun dışında da işte bitkileri böyle dediğim gibi her bitkinin ayrı zamanları var, toplama şekilleri var. Şimdi Tunceli merkezde de böyle bir dükkanınız var. Burada ürünlerinizi pazarlayabiliyorsunuz. Tabii online satışım var. Burada merkezde dar sokakta bir küçük dükkan açtım. Orada satış yerim daha çok. Bütün ürünlerime orada ulaşabilirler.
Genellikle işte İnternet internet üzerinden de Jil Doğal yazdıklarında web sitem çıkıyor. Orada mevcut bütün ürünlerim var. Instagram sayfamız var. Genellikle online de çalışıyorum ama burada da birebir satışın olduğu Dersim merkezde, Dar Sokak'ta bir dükkanım da var. Şimdi bir üretim yerini görelim. Tamam. Daha sonra tekrar ürünlere bakalım. Tamam, olur. Tamam. Burada bazı bitkileri dönüştürdüğüm ürünlerim var. Mesela bu sarı çiçeğin özünü çıkarıyorum burada mesela. Burada da işte o sarı kantaron, aynı zamanda kırmızı renkli kantaron dediğimiz bitkinin yağı hazırlanıyor. Bu da işte yeni sezon 2024'te topladık. Birkaç gün sonra bunu süzeceğiz, hazır hale gelecek. Bu da ışkın ve ışkın tohumunun özlerini çıkarttığım karışımlar. Bunları da cilt bakım ürünlerinde kullanıyorum. Yani baharda böyle bu ürünlerden, bitkilerden yağlarını, özlerini, sularını çıkartıp sonra kış sezonunda da bunları kullanıyorum. Burada küçük böyle bir laboratuvarım var. İşte burada karıştırıcım, ısıtıcım, burada soğuk sıkım makinem var. Burada demin gösterdiğim o kavun çekirdeği, kuşburnu çekirdeği, böyle üzüm çekirdeği gibi çekirdekli ürünlerin yağını burada az bir miktar çıkartıyorum. Soğuk sıkım makinem. Burada da işte preslerim var, sabun kesme aparatlarım, sabun kalıplarım var. Burada da şampuan, katı şampuan yapıyorum. Onun pres makinesi. Ham maddelerimi böyle depoluyorum. Bütün yaz, bütün kış sezonu bu ürünler hazır halde bekliyor. Sonra ürünler yapıyorum. İşte burada da depoluyoruz. Böyle küçük sabun kurutma alanlarım var. Sabunlar burada böyle raflarda kuruyor böyle bir 30 gün sonra. 30 gün sonra böyle paketlemeye başlıyoruz. İşte keçi sütü baldan sabunum var. Burada her bitkinin rengine göre, şekline göre ürünlerim var. Lavanta ve kilden de sabun yapıyorum. Bu arada kilden hiç bahsetmedim. Kil de çok kullanıyorum. Demin bahsettiğim o sarı çiçek, ölmez çiçek, ana fatma çiçeği, ondan sabun yapıyorum. Isırgan biberiye demin bahsettim ya, ceviz de çok yaygın bizim burada. Onun yeşil kabuğuyla yaptığım saç için bir sabunum var, biberiye. De yağı da koyuyorum. Isırgan özleri de var. Bu sivilce sabunum. Yine demin bahsettiğim işte mozur kaya tuzu, pülümür tuzuyla yaptığım tuz sabunum var. Bu da orijinal bir sabunumdur. Burada da zembul, bizim yukarıda bahsettiğim kekik, birkaç kekik çeşidi var. Zembul de bunlardan biri. Onun hem böyle sabununu yapıyorum hem de böyle masaj yağı ve kremini yapıyorum. Bu ağrılarda falan çok iyi. Rahatlatıcı etkisi var. Migren, boyun tutulması gibi bütün ağrılarda etkili bir üründür. Burada da yine lavanta sabunum var. Biraz daha ekonomik olsun diye saf zeytinyağlı sabun yapıyorum. Diğerleri, çünkü ben ürünlerimde en ucuz yağ zeytinyağı, diğer başka yağlar da kullanıyorum. Esans, koku, herhangi bir katkı maddesi kullanmıyorum. Bitkisel koruyucular kullanıyorum, kullanırsam. Sabunlarda da esans yok. Yani lavanta sabunum gerçek lavanta yağıyla yapıldı. İşte biberiye sabunum gerçek biberiye, kekik sabunum gerçek kekik yağıyla yani. Katı şampuan 2 çeşit yapıyorum. Bu da ardıç katranını kullandığım, aynı zamanda kil var, palamut özü var. Palamut katı şampuan, ismi de palamut diye geçiyor. Saç problemlerinde iyi. Kokusu biraz katrandan dolayı ağır olsa da bayağı etkili bir konsantre katı şampuan. Bu da yeni böyle bir ürünlerimden biri. Bu işe başlarken en büyük destekçiniz kimlerdi? Hani nasıl karşıladı çevredeki insanlar? Çünkü burada farklı işler yapılıyordu. Siz burada farklı bir iş modeli getirdiniz, farklı bir marka yarattınız. Evet. İnsanların tepkisi ne oldu? Ya şöyle, burası Dersim genellikle böyle yaşlanınca, emekli olunca gelinecek bir yer olarak hep vardı. Ben de ya dedim, ben yaşlanınca memleketime gitmeyeceğim. Yani ben de orada bir şey üretmek istiyorum ve oranın bir markası, ben yerel bir markayım. Ben buradan besleniyorum, Muzur'dan besleniyorum. Ve ben buradan dünyaya yayılacaksam buradan çıkmak istiyorum, buradan gitmek istiyorum. Yoksa bu işi başka yerlerde de yapabilirdim. Ama dediğim gibi burası böyle üretimin çok az olduğu bir yer. Şartları nedeniyle. İşte ama ben de bunu yıkmak için, yani herkesin yaşlandığında, emekli olduğunda dönecek bir yer değil de öyle daha genç yaşlarda, daha üretimin içinde olmak için buraya döndüğümde, bu arada çok destek aldım hemşerilerimden, özellikle yurt dışından, il dışından. Hani onlar sayesinde benim bütün reklamımı, yani burada bu üretimi destekleyen özellikle hemşerilerim sayesinde oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Yani kullandılar, ürünlerimi aldılar. Tabii ki memnun da kaldıkları için bir sürü insana da önerdiler.
Benim en büyük reklamım onlar sayesinde oldu ve çok önemsediler. Dedim ya, demin bahsettim aslında birazcık ağlayarak arayanlar oldu. Ya artık oradan da bizim hediye olarak götürebileceğimiz bir markamız var, bir ürünler var yani. Ve yurt dışından alıp götürüyorlar. Burada memleket hasreti çeken, mesela işte buradan aldığı kekik sabununu koklayıp işte bize dağlarımızın kokusunu gönderdin diye ağlayanlar, mesaj yazanlar. Hani böyle şeyler çok yaşadım. Manevi olarak bunlar beni çok mutlu ediyor. Bu işe devam etmemi en büyük destekçileri onlar sayesinde zaten devam ediyorum. Onun dışında da tabii ki aile var. Aile de biraz burada hatta babama buradan çok selam gönderiyorum. Sizi çok izliyor. O da özellikle, çünkü lavantalarıma, bitkilerimin birçoğuna o bakıyor daha çok. O yüzden de tabii ki buranın şartları, ulaşım anlamında ben bir ticaret yapıyorum ama şu ticareti yaparken de böyle çok agresif bir ticaret yapmıyorum. Onu her zaman söylüyorum. Çünkü ben şunu da önemsiyorum. Temiz kişisel bakım ürünlerini erişilebiliyor olmasından, demin bahsettiğim nedenlerden dolayı. Diyorum ki yani buradaki benim bir komşum da hani temiz içerikli bir sabun, krem alabilsin. Yani burada yapıp başka yerde dükkan açabilirdim ama bana yani bu yönde çok teklifler de geldi. İşte orada illa üretmem mi gerekiyor da bitkileri topla ama gel burada üret ya da burada sat falan. Ama o zaman bir anlamı olmuyor yani burada üretiyor olmamın. Çünkü benim çıkış noktam bu. Yani ben yerel bir markayım. Muzur'dan gelen doğallık diye bir sloganım var. Buranın kaynaklarıyla besleniyorum, buradan besleniyorum. Başka bölgede yetişmeyen, burada özellikle yetişen şeyler var mı? Ya tabii sarımsak var. Bu sarı çiçeğin her yerde olan bitkiler var ama buradakinin aroması falan daha farklı. Yani yoksa mesela bu ölmez çiçek dediğimiz şey Karadeniz'de de yetişiyor. Ama buradaki çeşidi, aroması çok daha farklı. Sarımsak var, salep var. Tabii bunlar nesli tükenmek ışkın. Onun dışında böyle birçok ürün var. Onlarla tabii ki çok yapmıyoruz. Nesli tükenmekte olan, onları sadece sevmekle yetiniyoruz. Onlarla ürün yapmıyorum bu arada. Hani özellikle bir tercih. Daha yaygın olan ısırgandı, o tarz bitkiler. Ama dediğiniz gibi burada bitki anlamında çok Ama ne oluyor? O çiçeklerden beslenen, arılardan elde edilen, işte ne yapıyorum orada, ya da o çiçeklerle beslenen keçilerden elde edilen sütle ürün yapıyorum. İşte o balla ürün yapıyorum. Burası çok balcılıkla çok ünlü bir yer. Ama işte şimdilik bir sabun yaptım ama ilerleyen zamanlarda bununla ilgili ürünler de yapabilirim. Burayı çok güvenilir buluyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de onların iç güvenlerini sarsmamak için elimden geleni yapıyorum. Kendime kullanmayacağım hiçbir ürünü yapmıyorum. İnsanlar hani burada üretilen, bir de Instagram sayfamızda böyle her şeyimizi en başından beri, böyle ilk andan beri paylaştığımız için nereden nereye geldiğimizi bilen, hani 7 yıldır benim ürünlerimi kullanan bir sürü insan var. Onlar için hani onlar istiyor yani, onlara böyle hani dedim, kendime kullanmayacağım hiçbir ürünü yapmıyorum. Yani ticaret kaygım tabii ki var ama böyle kırmızı çizgilerim de var. Öyle bakıyorum birazcık. Evet, ne güzel. Bu Bedri Rahmi'nin bir şiiri. Bu işe ilk başladığımda böyle bu şiir karşıma çıktı. Böyle bu benim manifesto şiirim. Bu işte kartlarımda, bütün böyle broşürlerimde falan yazar. Zaten burada işte marifet hiç ezilmemek bu dünyada ama biçimine getirip ezerlerse güzel kokmak, kekik misali, lavanta, fesleğen, ıtır, İsa, Yunus, Tonguç, Nazım. Yani direkt işi anlatıyor. Şöyle bitkilerin şu özelliği beni böyle çok etkiliyor, hala çok etkiliyor. Bazen böyle mesela bir papatya ya böyle dokunmadan baktığınız zaman papatya kokmaz. Onu böyle zarar vermeniz lazım ya da işte kopartmanız lazım. O zaman o kokusunu salar. Yani bitkiler aslında yapıyor. Daha güzel kokarak, aslında senin ona zarar verdiğin bir alanda daha güzel kokarak tepki veriyor. Bu da benim bir hayat felsefem. Yani herhangi bir kötü olayda, herhangi bir şeyde daha kötü gibi daha kötü davranmak yerine yani o insana daha iyilik yapmak gibi bir anlayışa dönüştü bende. Yani o öyle bir çağrışımı var. Yani bitkiler ona zarar veren, işte onu kopartan, yani zaten şöyle mesela lavanta normalde böyle kokmaz. Onu böyle biraz sarstığınız zaman o salgı olarak aslında onu veriyor. Yani zarar verdiğinde bana zarar verme ama bu zarar verme demesi bile daha güzel kokarak aslında. İnsanlar genellikle yurt dışı hayali kurarlar. Başka şehirlere taşınma hayali kurarken sen kendi memleketinde bu işi kurdun ve yeni bir marka yarattın. Son sözü sana bırakıyorum.
Buralardan gitmek bir çözüm olduğunu düşünmüyorum. Yani bir yatırım, mesela işte yurt dışında yaşayan iş adamlarına buraya daha fazla yatırım, buradaki bu tarz girişimleri daha fazla desteklemesini isteriz. Çünkü biz burada kalmakta ısrar eden bir avuç insan kaldık maalesef. Bu bir avuç insanın da buradan gitmemesinin koşullarını, maalesef ekonomik sıkıntılar var. Bari burada işte yurt dışında yaşayan iş adamları, buraya yatırım yapmak isteyenler böyle girişimlere destek verirse çok daha değerli olur. Tabii bilinirliği daha da artar. Bilinirliği daha artar. Yurt dışında pazar ağımızı oluşturabiliriz. Bununla ilgili destekler sunabilirler. Çünkü sadece buralarla olmuyor. Bizim yurt dışına da açılmamız lazım. Yani bir markanın, yani Dersim'de doğmuş bir markanın yurt dışına açılması, bununla ilgili girişimlerim de var tabii ki. Yani bunu da çok istiyorum. Yani bu tarz şeylerin desteklenmesini istiyorum. Ve dediğim gibi burası böyle bir emekli memleketinden dönüşmesi lazım. Çünkü biz de çok zorlanıyoruz. Hani bu demin bahsettik ya, işte bu tarlamızı ekiyoruz, işte bitki topluyoruz ama bunu toplayacak insan bulamıyoruz artık. Bir süre sonra da bu da yorucu geliyor. Ama burada olmak, her zaman için topraklarda yaşamak çok büyük bir ayrıcalık olarak görüyorum. Burada doğdum, büyüdüm ve burada da hani yaşlanmak istiyorum. Bundan da çok mutluyum ama tabii ki özellikle hemşehrilerimizden, işte buradaki yatırımlara, buradaki böyle benim gibi birkaç girişimci arkadaş var. Bunları desteklemesini çok isteriz. Çok da mutlu oluruz. Evet, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bize zaman ayırdığın için. Memnun Açıklama oluruz. kısmında yine sizin iletişim bilgilerinizi bırakalım. Tamam. Hem Instagram adresinizi de şimdi ekranlarda göstereceğiz. Tamam. Oradan size ulaşabilirler. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Bizi de ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. Sağ olun. Sağ olun.